Milli Bakanlığı 4+4+4 kitapçı hazırladı. Bakanlığın internet adresinde yayınlanan kitapçıkta merak edilen birçok konuda soru cevap şeklinde bilgi veriliyor. Eğitim Bakanlığı Zorunlu Eğitim Alanı'yla çıkaran kanunun uygulanmasına ilişkin kamuoyundan merak edilen soruları yanıtlamak için kitapçık hazırladı. Kitapçığa bakanlığın internet sitesinden ulaşılabilecek. İlkokul 1. sınıf kayıtları ve okul sistemi üzerinden adresi ve veri tabanından alınan bilgilerle otomatik olarak yapılacak ve bilgilerin tek gibi yazacakları herhangi bir işlem olmayacak. Yalnızca kayıt kaydetmemiş olduğu halde fiziki ve ruhi gelişim yönünden hazır olduğu düşünülen 61-66 arasındaki çocuklar veliyetinin yazılı isteği üzerine ilkokul eğitimine yönlendirilebilecek. Yeni eğitim sisteminde İmam Hatip ortaokullarının sadece 5. sınıflarında öğrencileri alınacak. Ortaokullarının ara sınıflarında okuyan öğrencilerin İmam Hatip ortaokullarına geçişi mümkün olmayacak. Genel ortaokullarla İmam Hatip ortaokullarında okutulacak zorunlu derslerle isteğe bağlı seçmeli olan Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in hayatı derslerinde herhangi bir fark olmayacak. Sadece diğer seçmeli derslerde farklılıklar oluşabilecek. Ve Türkiye'de yeni bir sistem başlıyor. Seçilen taraflar çalışmalar yurt genelindeki bütün belediye otobüslerinde tek kart geçerli olacak. Çünkü kartlar belediyenin ücret tarifesine göre kesinti yapılacak. Kayıtlaşıyla etkin mücadele uygulanan ekonomi yönetimi ödüllerden ve kullanımlardan saklamak çevirdiği bir uygulamayı hazırlanıyor. Tercih Konseyi tarafından yürütülen çalışmayla Türkiye genelinde belediyelerin kontrolünde olan taşıma hizmetleri tek kart üzerinden gerçekleştirilecek. Böylece kartla yoktan bir kişi Ankara'da Diyarbakır'da veya İstanbul'da belediye otobüsüne bindiğinde ödemeyi elindeki çipli kartla yapabilecek. Söz konusu kartlarda kişinin öğrenci, ödülü, basın kartı sahibi veya emekli olduğuna yönelik bilgiler beklenecek. Sistem bu bilgiler doğrultusunda ücret tarifesinden düşecek. Ödenen rakam belediyelerin otobüs ücret tarifesine göre de şekillenecek. Sistem sayesinde belediyelerin ulaşım gelirleri elektronik ortamda takip edilecek. Çalışmanın yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Ve kıdem tazminatı sistemi sil baştan değişiyor. Çalışanların aynı yerde çalıştığı sürece almaya hak kazandı. Kıdem tazminatına devlet güvencesi geliyor. Kıdem tazminatı fonu oluşturulmasına yönelik tasarım tamamlanmaktadır. Yaklaşık 11 milyon çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı fonu oluşturulmasına ilişkin tasarıda sonuçlamaya gelindi. Taslak Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda ele alındıktan sonra bakıma sunulacak. Kıdem tazminatı sistemini tamamen değiştiren düzenlemeyle çalışanların kıdem tazminatlarına dolaylı olarak devlet güvencesi getiriyor. Fonda toplanacak paraların sorumlu tasarruf fonundaki gibi başka alanlara aktarılmaması için de 5 ayrı güvenceye yer veriliyor. Taslağa göre çalışanların kıdem tazminatları öncelikle alacak statüsünde olacak. Çalışanlar kıdem tazminatı paylarının toplanması konusunda sorumlu olmayacak. Fonda toplanan paralar 3 ayrı denetime tabi tutulacak. Fonun denetiminde işçi ve işveren temsilcileri yer alacak. Birinci denetim bu üyeler tarafından yapılacak. İkinci denetim meclis adına sayıştay tarafından gerçekleştirilecek. Üçüncü denetim ise yeminli mali müşavirler tarafından yapılacak. 3 aylık raporlarda resmi gazetede yayınlanacak. Kıdem tazminatlarına ilişkin uygulanan düzenlemede fonda toplanan ürünlerin devlet güvencesi altında olduğuna ilişkin hükmede yer verilecek. Yine aynı düzenlemede fonun bütçe kapsamı dışında olduğu ve başka bir amaç için kullanılmayacağı da hüküm altına alınacak. Ve kartları gençlik yürüyüşüne hazırlanıyor. Haziran Pazartesi saat 9'da Karasya'da Kast önünden başlayacak gençlik yürüyüşüne kimliğinin yaş ve cinsiyet farkı olmaksızın bilen herkes katılabilecek. Olimpik'te yaklaşık 20 yıldır dünyanın her yerinde
milyonlarca kişinin katılımıyla kutlanıyor. Dolayısıyla Olimpik Gün kapsamında Kayseri'de de gençlik yürüyüşü düzenlenecek. Yürüyüş bugün Ziraat Pazar günü saat 09'da Fuar Yolu Aslan'dan başlayacak. 81 ilde başlatılan etkinliği gençliği, ırk, yaş ve cinsiyet farkı olmaksızın 7'den 70'e herkes ister yürüyerek, isterse koşarak katılabilecek. Etkinliğin ana hedefi en çok sayıda insana ulaşabilmek. Tüm dünyada 205 ülkeyle aynı zamanda milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleşecek yürüyüş ve koşulara Türkiye'den 30 binden fazla kişinin katılması bekleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sıkıntı aktiviste sporcu kadınlarla buluşacak. Sağlıklı yaşam için spor etkinliklerine katılan kadınlar başka sohbetiyle kahvaltı yapma ve sohbet etme imkanı tanıyacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sıkıntı sağlıklı yaşam için spor etkinlikleri kapsamında parklarda spor yapan kadınlarla kahvaltıda bir araya gelecek. Adres kayboludan restoranda 6 Haziran Çarşamba günü gerçekleşecek program saat 10'da başlayacak. Program kapsamında Büyükşehir Belediye Spor Anonim Şirketi tarafından her yıl düzenli olarak yapılan sağlıklı yaşam için spor etkinliklerine katılan kadınlar yaş katkısı fikriyle kahvaltı yapma ve sohbet etme imkanı bulacak. Bugün bırakan haberlerin ayrıntılarıyla sizlerle birlikte olduk. Birazdan sabah konu bölümüyle karşınızda olacağız. Şimdilik şimdiden öldürmeyin. Kurallarına insan ve yaşamsal sorumluluk. Ama konuşmak çok fazla değil. Böyle bir şey olur. Merak etme, ben sana yardım edeceğim. Beni bu acil servis ediyoruz. Haftalarınızı giyin. Yanan bölgeyi genel market kısmı yapmalı ve bölgenin üzerinde temiz bir bezle örtmeliyiz. Hemen en yakın acil servise gitmeliyiz. Sakın unutmayın, yanıt üzerine hiçbir şey silinmez.
yeşil ışıkta güvenle geçmek için sarı ışıkta durun, kırmızı ışıkta bekleyin. Trafikte önce siz bakın, diğerlerinizde siz bakacaksınız. Medeniyetin en önemli göstergesi olan kültürel değerlerin Yunan okulu içeriğindeki kitap ve kütüphanelerin tanıtılmasıyla kitaba değer veren insanlarımızın bu konudaki düşünceleri ve çalışmalarını bu programda bulabilirsiniz. Kütüphanemi evlerimiz Perşembe günü 20.30'da kampüs televizyon ekranlarında. Kayseri ve çevresindeki Sabah, köy ve mahallelerde yaşayan hayatın ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla insanımızın hayata bakış açısını, umutlarını ve yaşama şekillerini program sunacaktır. Beğeniniz, kötünüz programı Pazar günü saat 20'de kampüs televizyon ekranlarında. Kayseri Sabah devam ediyor. Ardından evlenler, bu ardından davetlikler, bütün renkli konukları kullanımda tıraşlık ve bugünkü soğuklar konumuz kampüsüyle ailesi içinde bir o kadar özel biri, herkes üniversitelerinin üstüne edebiyatı bölüm öğretim üyesi çevirilen Anadolu'da kampüsüyle ekranlarında yayınlanan Asma Bahçesi programıyla sizlerle birlikte olan Bülteni Sayın Beyhan Asma hocamız bugün programımızda bizlerle birlikte. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Sabahlar diliyoruz ki okulumuza katılmakta da programımıza da aynı zamanda renk katmış olmasına çok teşekkür ederim Canan Hanım. Öncelikle ben de çok teşekkür ederim davet ettiğinizden dolayı. Biz doğamadığımız buraya davet edilmek gerçekten çok büyük bir ayrıcalık. Çok sağ olun. Şimdi Asma Bahçesi programıyla sizleri takip etmekte. Şimdi programımızda sanat ve kültür alanında hizmetleri olan kişileri yerlerimizden dolayı Asma Bahçesi bir hale ilgi uyandırmış durumda. Şimdi kaç bölüm itibariyle şimdiye kadar yayınlanmış oldu. Sanırım aşağı yukarı 20 program yaptık. Baştan beri beraber, Uğur Aydın hocamızla beraber çalışmaktayız. Gayet güzel geçmekte. Konuklarımızı da kolay bir şekilde Kayseri içerisinde bulabiliyoruz. Tabii ki amacım bunu Türkiye genelinde yapacağımın mümkün olabildiğince amacımıza bile inşallah sektörlükten gerekli bir maddi destek sağlayabilirsek o zaman programımız uzun soluklu olacak. Türkiye çapında gerçekten çok değerli sanatçılar var her kesimden ve gönlüm onları çağırmaktan yana Kayseri halkı ve tanısın onları diye düşünüyorum. İnşallah bir diğer hayalimde kampüs TV'nin bir uydu kuran haline gelmesi. Benim de bunu abiler için olacaktır. O zaman uzun soluklu bir program inşallah bekleşimden inşallah canlanır. Çünkü ben gerçekten bunu çok istiyorum ve içinde büyük bir enerji var bunu gerçekleştirebilmek için. Bunu her defasında yönetmenimiz Uğur hocamıza özellikle belirtiyorum. Aman şunu yapalım, aman bunu yapalım. Her gün bir proje ama dediğimiz gibi evlilik insan bazen çarşıya uymayabiliyor. Aksamalar olabiliyor. Çağırdığımız kişiler gelmeyebiliyor çeşitli nedenlerden dolayı. Bu nedenle bir hafta kaybolabiliyor diyebileceğim ama şimdiye kadar şükürler olsun herhangi bir büyük aksaklıkla karşılaşmadık.
çalışmak. Her şey güzel bir şekilde devam etmekte. Grup çalışmamız çok iyi. Yani birbirimize çok saygı ve sevgi içerisinde buradan gerçekleştiriyoruz programı. Tam bir ekip işi derken ekipleştirme için çok önemli. Gerçekleştirebilmek gerekiyor. Ekip gerçekten çok çok önemli. Ekibimiz iyiyse o gerçekten uzun bir süreç gelecek diye düşünüyorum. Şimdi tabii haftada kaçtı? Haftada iki kez. Haftada iki kez. Başladığımızda haftada bir kezdi. Bunu 3'e 4'e çıkarttım diye düşündük. Fakat benim akademik çalışmalarım ve edebiyat fakültesinde ağır şüphecilikte başvurularımı biraz bir şey bandlarını düşürüyor. Ben tabii ki isterdim ki her gün olsun. Her gün bir konu Kayseri'leri tanıtalım, konuşalım. O şekilde isterdim gerçekten ama birçok işimiz olduğundan dolayı sadece benim değil. Ekran önüne kadar konuşacak farklı olursa da bir de bunu ekran arkası da var ki yoğundur. Araştırma süreci içerisinde bulunmak gerekiyor. Aynı zamanda bilgi de edinmek gerekiyor. Topluluklar ya da hiç kolay bir şey değil. Çok gerçekten bazen sonuna kadar çalıştığım oluyor. Çünkü uzmanı olmadığım kişileri konuk ediyorum. İnanın o kişilerin bazen ofislerine, bürolarına, bulundukları yerlere, hatta evlerine dahi bir iki kez gidip ne konu üzerinde konuşacağımız, benim ne üzerine araştırma yapmam gerektiğini, siz de ister istemez donanımlı bir şekilde orada sunum yapabilmeniz için ister az konuşun, ister hiç konuşmayın, isterseniz sadece soruları yöneltin. Muhakkak bir bilgi donanımında karşıdaki konu önüne çıkmak zorundasınız. O nedenle çalışmamız lazım, araştırmamız lazım. Bu da tabii ki zaman, yorgunluk ama inanın program bittikten sonra o kadar büyük bir enerjiyle doluyorum ki o yorgunluk bitiyor. Ve kendimi akademik çalışma yaparken nasıl bir kitabın çevirisini yapıyorsam veya bir metnin çevirisini yaptığım zaman o mutluluğu duyuyorsam inanın bu programda bittiği zaman canımın o mutluluğu duyuyorum. Şimdi aynı zamanda bir çevirmezsin. Ben şu noktada şunu sormak isterim. Bu daha çok hangi alanla ilgili? Çünkü meslek yaşamına çevirmenlikle başladım. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dil Edebiyatı mezunuyum. Mezun olduktan sonra finalde yabancılara Türkçe öğrettim. Türk öğrencilerimize ve aynı zamanda Ankara'da bulunan konsoloslukta çalışan iş dünyasında bulunan iş adamlarına da Rusça eğitim verdim. Tabii bu arada da bazı çeviri bürolarında Rusça ve İngilizce mütercim ve tercüman olarak çalıştım. Dediğim gibi hayatımda bir alan üzerinde hiçbir zaman yoğunlaşmadım Canan Hanım. Muhakkak bir işin yanında bir yandan, bir şeyden, buradan çalışmaktan çok hayatın nasıl diyeyim, eğlence aracı olarak düşündüğüm çevirmenliği. O nedenle çeviri daha çok çeşitli alanlarda oldu bende. Şöyle ki, ilk çevirilerim ticari çeviriler oldu. Çeviri bürolarında iş adamlarının işte ne bileyim Ukrayna'ya giderken, Rusya Federasyonu'na giderken bir zaman onlarla ilgili bir çeviri yaptım, tercümanlık yaptım. Ve daha çok yazılı düzeyde çeviri oldu. Ve akademik dünyaya girdiğim zaman özellikle yüksek lisans öğrencisiyken Anton Çehov'un eserlerine çok büyük bir ilgi duydum. Ve Anton Çehov hemen hemen 200 üzerinde hikayesini Türkçe'ye çevirdim. Ve şu anda 3. cildi çıkmak üzere. 2 cilt çıktı, mücadeleyle yayınladı. Tabii güzel bir zorluğu olduğu kadar elbet çevirmenlik yapmanın da bir zorluğu var. Tabii var. Bu daha çok zorlu olan alanlarda siz taşımak. Şimdi Canan Hanım şöyle bir durum var. İngilizce zaten İngilizce eğitimi ve öğretimi çok Türkiye'de kaos durumda şu an. Gerçekten. Yani ne derece çocuklarımıza, gençlerimize İngilizce öğretebiliyoruz. Bu apayrı bir sorun. Bir de bunun ötesinde başka bir diller var. Nedir bu diller? İşte Rusça, Çince, Japonca, Korece, Arapça. Bunların eğitimi nasıl veriliyor, nasıl verilmekte? Ve mezun olduktan sonra bu öğrencilerin iş bulmalarını. Şimdi ben biraz hem şanslıydım hem şanssızdım.
Biz az sayıda mezun olduk. Yani misalinden ben mezun olurken 12-13 arkadaşımızdı mezun olan. Ve bu ancak 2-3'ü tam anlamıyla kendi alanlarında işlenebildiler. Şimdi geldiğimiz zaman 2000'li yıllarında 40 tane 50 tane öğrenci mezun oluyor. Sadece Kayseri Üniversitesi'nde mezun. Yaklaşık olarak. Bir de bunun Türkiye'ye yayılmış. Herkes her alanda iş kullanıyor. Dünya gözü öğrenebiliyor. Bu da ayrı bir sorun. Bu açıdan Rusya'nın mezun olan veya Çin'den veya Japonca'dan ne olurlarsa olsunlar kendilerine güvendirmeleri ve muhakkak bir çeviri yapmalarını öneriyorum ben. Çünkü dil öğrenmenin en büyük kaynağı grameriyle beraber çeviridir. Her zaman. Şimdi ben şanssızdım. Neden şanssızdım? Biz dili ve edebiyatı eğitim veriyorduk. Şimdi ise bir bakın üniversite programlarına sadece mütercim ve tercümanlık diye alanlar olmaya başladı. Bu apayrı bir şey. Biz edebiyatı değil. Bir de bunun eğitimi var. Bir de bunun dil öğretimleri var. O kadar farklı bir şey ki bu dil teknikleri de eğitimi planlamanın. O nedenle biz dil ve edebiyatından mezun olduğumuz zaman 90'lı yılların sonlarında veya ortalarında biz her şeyi biliyorduk. Biz dili biliyorduk, edebiyatı biliyorduk, çevirimi biliyorduk, dil öğretimini biliyorduk. Ama şimdi geldiğimiz sevindirici yanı ve gençlerin şanslı olmaları böyle razılaşmış olmaları. Hep alanda, hep eğitim. Anlatabiliyor muyum? Keşke mütercim ve tercümanlık bölümünden mezun olsaydım da daha çok çeviri yapsaydım diye zaman zaman canlananı bunu düşünmüşümdür. Ama diğer yandan da dili ve edebiyatında çalışmak apayrı bir şey. Çünkü edebiyatını çalıştığım için de yazarı çok iyi tanıdığıma inanıyorum. Özellikle severek gördüğüm yazarlar, sevdiğim, beğendiğim yazarlar. Çünkü onu çok iyi tanıyorsunuz, tanımaya çalışıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Peki bu çok önemli çevirilerine göre Kayseri'deki ilgin ne? Şimdi ben Kayseri'de okumadığım için yani şu an sadece eğitimini veriyorum. Yani eğitimini veriyorum, burada çok apayrı bir şey. Bir de eğitimini aldığım Ankara'daki Coğrafya Fakültesi'ndeki durum bütün zaman farklıdır. 90'lı yıllar, 2000'li yıllar. Değişen teknoloji, değişen eğitim şartları. Bunlar her şeyi göz önünde bulundurmak lazım. Siz dili edebiyatı eğitimi mi soruyorsunuz Kayseri'deki? Çevreleri yönelik. Çevreleri yönelik, evet hemen hemen birçok akademisyen arkadaşım, sadece Kayseri genelini söylemeyin, Türkiye genelini tanıdıklarının içerisinde çeşitli yazarlardan uzmanlaşmış arkadaşlar var. Şimdi birazdan görüntülerden de izlemekte isterim hocam. Geçtiğimiz günlerde kültürüne hizmet edenler, ödüllendirildi. Bu zamanlar arasında siz de vardınız. Peki bu ödülü siz daha önceden bekliyor muydunuz? Sürpriz oldu. Sürpriz oldu. Gerçekten dediler ki işte ödül vereceğiz. Allah Allah ne ödülü falan böyle biraz afalladım. Şimdi gerçekten canımın özellikle belirtiyorum. Bütün içtenliğimle belirtiyorum. Ben bir şey yaparken kesinlikle ne bir maddiyat ne bir manevi ihtiyaçla bu işe başladım. Gerçekten bütün içtenliğimle söylüyorum. Ben sadece doğru belirttiğim isterseniz aslında ben programımız vardı ve sadece Asma Bahçesi programından dolayı beğenildiği için alim gerçek bir sağ olsun davet ettiler. Gittim görüştüm kendileriyle. Görüştük. Çok mutlu oldum. Ama dediğim gibi tekrar ben hiçbir şeyi ne ödül olarak ne maddi olarak yapmıyorum. Ben sadece hem sevdiğim için sanata kültürü olan sevdiğim aşkından dolayı hem de her zaman şunu düşünüyorum. Hepimizin dolayısıyla bir borcu var canım. Yani hangi işi yapıyorsak dolayısıyla borcumuz var. Ve içimizdeki o enerjiyi, aldığımız eğitimi, yetenekleri sunmamız lazım. Bu yetenek zaten yeteneklerimiz sizden başka kim bilebilir ki? Onu aktarabilmek, onu sunabilmek. Tabiat olanaklar da çok önemli. Şükürler olsun bu olanaklar meselesinde de gerek akademik yaşamında, gerek nereye girdiysem gireyim bir şans oldu. Bu bir gerçek. Bir kısmet olabilecek ortam oldu. Ümit ediyorum ki içerisinde
en ufak bir enerjisi olan bir şey yapmak için arzusu olan Allah herkesin gönlüne göre versin, varsa konuştursun ve bu enerjiler birleşerek çok güzel bir Türkiye olsun. Bak ülkemiz her yerde, her alanda dünya milletleriyle yönetsin. Ve yaptığımız işlerle beraber bir iş olsa da birileri tarafından ilgilendirip de onun karşılığını alabilmek de insanda oldukça mutluluk veriyor. İşte diyorum ya, bazı şeyler var ki bizim ülkemizde. Ülkemizde olan şeylerin gerçekleşmesini istiyoruz. Peki bu Kayseri Kısım Hizmet Ödülleri Hakkı'nı cennetten olarak kutsanmanın bir ödülsü İnanın canım bu konu hakkında herhangi bir bilgim yok. Yanlış anlamadıysam 2 yılda bir yapıldığına dair bir duyum aldım. Ne derece gerçek bilemiyorum. Sanırım bayağı uzun yıllardır da belirli ağırlıklarla bu ödüller veriliyor diye duydum. Şimdi aslında ben size programımızla ilgili daha çok konuşmak istiyorum. Peki ileriki dönemlerde hangi konukları konuk edeceksiniz? Sürpriz olsun diyelim mi dersin? İsterseniz sürpriz olsun. Çünkü şu gelecek dediğim zaman ben bu için önümü geçirdiğini düşünüyorum. Yani sadece bu programa başlarken bu düşünce, bu felsefe gelişmedi bende. Bütün yaşamım boyunca gerçekten şunu düşünmüşümdür. Ya bir şey yaparken tamam plan yapmak, program yapmak, projeleri gerçekleştirmek için belirli bir çizgi izlemek tabii ki çok önemlidir. Ancak bunu çok fazla bilgilendirmek doğru bulmuyorum. Yani yeni zamanı geldiği zaman, vakti geldiği zaman özellikle yaklaşacağı zaman işte biz şunu yapacağız, işte biz şunu yaptık şeklinde olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bir sürpriz olsun zaten ama sürpriz olsun ama biz de beraber bekleyelim. Şimdi Bahçıklı Kayseri Kültürü Hizmet edenler mi? Daha çok evet şu an Mart ayında başladık biz ve büyük bir çoğunluğunda ilk etapta diyebilirim ki Nisan ortalarına kadar hep yazarlar ve şairler üzerinde durduk. Kayseri'nin önde gelen tanınmış yazar ve şairleri. Çeşitli dergilerde yazmışlar, gazetelerde yazmışlar, ilk televizyon programları değil, gerçekten o kadar hayranlıkla izledim ki canım. Yani duygulanmamak içten değil. Biraz şu gerçeğleri öğrendim. Ben Kayseri doğumluyum ama Kayseri'de yetiştim, Ankara'da yetiştim ve ailemin, akrabalarımın büyük bir çoğunluğu da burada yaşamakta, Kayseri'de yaşamakta ve 10 yıldır da Kayseri'de yaşıyorum. Erciyes Üniversitesi'nde çalışıyorum. Ancak inanın Kayseri'nden sadece semtlerine yollanmışsınız. Yani bu kadar şairin, bu kadar saz sanatçısının, yazarın olabileceğini hayal bile edemiyormuş. Ne vardı ama Asma Bahçesi programına başladım. Neler varmış Canan Hanım, ne gezmeler varmış, biz bilmiyoruz. İşte bu inşallah ileriki programlarda halkımıza tanıtacağız, tanıtmayı düşünüyorum. Ve inanın bana öyle güzel kitaplar sunumu yapıyorlar ki şiirler, ve kendi aralarında oturumlar düzenliyorlar. Bu oturumları aslında bir kampüs TV'si olarak bir insan alabilsek, sizler alabileceğiniz o kadar güzel şeyler ortaya çıkacak ki. Çünkü Kayseri'nin gerçekten çok övgüye değer, layık olduğu değerleri var. Her alanda. Sadece bu şiir yazarlık konusunda değil, birçok alanda. Sosyal olarak, halk eğitim olarak. Yani sadece ben şimdi tamam Nisan sonuna kadar yazarlar, şairler falan ekrana getirmeye çalışıyorum aslında. Ben hepsi program değil ama bu ileriki programlarda inşallah altın sözlerini söylüyorum. Daha çok halka yönelik hizmet sektörüyle, diğer sektörleri de davet ederek halkımızı aydınlatmaya çalışacağım. İyi de size yürekten katılıyorum. Gerçekten Kayseri kültürüne hem sanat hem de kültür alanı hizmet eden çok değerli kişiler, insanlarımız var ama hani bunlar bir yanında olmadığı için pek fazla yazık ki bilinememekteler. Bu noktada siz de büyük bir rol oynamaktasınız. Teşekkür ederim. Ve konuşma noktasında sizleri yürektenliğinden kutluyoruz. Teşekkür ederim. Ayrıca bize de süremiz sonuna gelmiş olduk. Programımıza da katkınız konumakla çok memnun olduk. Bana ait canım. Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki sadece Asma Bahçesi değil, birçok programlarla bu kampüs TV'miz biraz da uydu ve geçerek daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. Çok pozitif bakıyorum. Geriye
güzellikler yaşayacağım Kayseri Üniversitesi adına düşünüyorum. Ve inşallah bunlar siz gençlerde yapıyor diye düşünüyorum. Çünkü enerji sizde, gelecek sizde. Ve bizler bazen bu da sadece kendini katılımcı olarak düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Bu işin eğitimini alan siz gençlere çok büyük bir yük düşüyor. Ve eminim ki bunu çok güzel, çok başarıyla gerçekleştireceksiniz. Tabii sizlerle de konumunda bilgilerin deneyimli kişilerle çalışmaktan dolayı da biz de ayrıca mutluyuz. Teşekkürler. Yeniden teşekkür ediyoruz çalışmalarınızda. Sizlere kullandığınızda iyi günler diliyorum. Efendim seyirciler, kampüs TV ekranlarında yayınlanan Asma Bahçesi programıyla sizlerle birlikte olan Dosyal Sosyal Beyhan Asma hocamız bu programımızda bizlere eşlik etti. Kendileriyle çok güzel bir sohbeti gerçekleştirmiş olduk. Bu bölümde böylece burada bir nokta koyuyoruz. Birazdan gazete televizyon programımıza devam ediyoruz. Hocam şimdilik bizden ayrılıyoruz. Sabah devam ediyor. Efendim seyirciler, 6 Haziran Çarşamba günü gazetelerde plana çıkan günün açıklaması birlikte bir bakalım ve gazetesi şöyle manşetine baktığında 4+4+4 eğitim sistemiyle ilgili önemli bir ayrıntılıktan çekiyor ve velilerden soru yağdı başlığıyla veriliyor. Veliler 4+4+4 dosyasına büyük ilgi gösteren yazı dizisini eklemeyi Reis.com.tr'de 130.000 kez okundu. 1.400.000 yakın soru geldi. Eğitim Bakanı en çok merak edilen konulara aşırı tutuyor. 4+4+4 dosyasıyla ilgili olarak size Reis gazetesinden bu haberin ayrıntılarını takip edebilirsiniz. Şimdi bir manşet diyoruz. Kadir anlayışla ve Beyhan Sabah bir Kanada'da erkek sevgilisini parçalayan Sabah yıldızına Sabah polisini yakalattı. Diğeri eşinin kafasını kesip 5. kattan aşağı attığı başlık haber manşette detaylandırılıyor. Dünya arada yakalattı deniyor haberin devamında ve böyle bahçesi görünmedi şeklinde haberle ilgili çok çarpıcı ayrıntılar yer veriyor.
katizandığını fotoğraf kırısıyla birlikte bu ayrıntılar dikkat çekiyor manşette. Bir başka haberde emekli Genel Kurmay Başkanı General İhtiyacı başlığı dışarıdan yazmaya başladı. Atatürk kitabını filmle tamamladı. 20. yüzyılın en büyük lideri Mustafa Kemal adlı kitap yarım piyasaya çıkıyor başlığı. Medyalı filmle bir tarih kitabı dediği kitapta Atatürk'ün güç sorununa idare özellik önerisinden Ermeni tepkileri nedeniyle tutuklanan itirazçıları ziyaretine kadar birçok ilginç ayrıntı yer alıyor bu kitabında. Suriye'deki cinayet için Başbakan Devlet'e verilmişti. Için insansız hava araçları geliştirip imal eden Özdemir Bayraktar'ın Mehmet Mersin Bayraktar'ın Sarıyer'deki evinde nasıl kesinlikle öldürülmesi çok yönlü araştırılıyor. Özdemir Bayraktar'ın 1990'lı yıllarda arkadaşı olan Başbakan Erdoğan katillerin bulunması için Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a talimat verdi. Kapıda zorlama olmadığını belirleyen polis katil veya katillerin tanıdık olmasından şüpheleniyor. Başbakan Erdoğan'la ilgili bir başka haber var. Erdoğan'a tehdit konuyu başlığıyla soruluyor. Başbakan Erdoğan, Türkiye'de bölgesel olarak ilk kez düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda Türkiye bölgede güven olursa oldu dedi Erdoğan. Kültürel dinlerken etrafını saran katılımcılara hakkıyla teşekkür etti. Sabah gazetesine baktığımızda terörle mücadelede yeni bir strateji denilmiş. Özel eğitimli uzmanların ziyaret edeceği 400 terörist annesi daveti evlatlar sınavı Irak çağrısı yapacak. Sabah yeni dönem güvenlik stratejisinin detaylarına ulaştı. Terörist aileleri ziyaret edilerek hükümetin Kürt sorununda attığı adımlar anlatılacak. Annelerin verdiği eve dön mesajının daha ulaşması için gerekirse terörist kafamı Türkçe liderini atılacak. Terörle mücadelede geliştirilen yeni stratejiyle ilgili ayrıntılar oldukça geniş olarak da detaylandırılıyor. Karşıda özel haber varken bir bakıyoruz. Başkanlık tartışmalarında bunu çözecek konu başlığıyla veriliyor. AK Parti'nin hedefi deniliyor. Öncelikle başkanlık sistemi olmazsa yetkileri konusunda iki seçenek geliştirilen bir başkanlık sistemi. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda yakında gündeme gelecek hükümet sistemleri konusunda AK Parti'nin hukuki kurmayları şimdiden iki seçenekli bir strateji geliştirdi. Buna göre öncelikle başkanlık sistemine ilişkin öneri ortaya konulacak. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları da az açıklamalarda yer alıyor. Derdim Suriye'nin içişleri bir başlığıyla veriliyor. Erdoğan, inisiyatif alıyoruz çünkü bir yargı ülkeleri içine çözülüyor. Başbakan Erdoğan İstanbul'daki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu. Bir ülkenin sorunu diğer ülkeyi çok ama çok yakından ilgilendiriyor. Artık ekonomi kadar vicdanın ve küreselleşmesi gerekir diyor. Bir gazetesine baktığımızda bir benzin fiyatının 2 günü ineceği haberi görülüyor. Enerji Bakanı Yıldız petrol fiyatlarındaki düşüşün ve motorinin ucuzlamasının ardından benzin fiyatının da ineceğini açıkladı. Yüzlerce kararlılıklarına bir 2023'e kadar 20 senelik üçüncüler fiyatlar kullanılacağı söylendi. Sokak lambalarının ve altınlarla geliştirilerek yılda 500 milyon lira tasarruf edileceği gibi belirtiyor Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Ömer Yıldız. Manşette bu şiddet mağduru kadınlardan sadece biri boşansa da kurtulamadığı eşine karşı devletin verdiği çağrılı koruması var. Peki düzenli bir sistem nasıl çalışıyor? İşte yanıtlıyor Milli Gazetesi ve bu sistemin yanıtıyla ilgili de oldukça ilginç ayrıntılar yer alıyor manşette. Bir başka haberi bakalım değerli izleyiciler. İstanbul'daki Dünya Ekonomik Forumu'nun açılışını konuşan Başbakan Erdoğan, dünyanın küresel görüşe sevdiği ve paylaşımı hasret olduğunu söylüyor açılışta. Ve elimizden aktaracağımız başka bir gönderiyor ve zaman gazetesine bakıyoruz. 250. madde böyle değişirse tüm davalar baştan görülecek.
gerekir. Hükümetin özel yetki mahkemelerin kaldırılacak gelen yetkilerinin kısıtlanacağını yönelik çalışmanın detayları sayılmaya başladı. İnsansız yazıklarıysa 250. maddedeki düzenli tabiri doğruysa davranış, KCK Antalya'nın 28 Şubat ve 100. yılının şüpheli ölümü gibi davaların seyri tamamen değişecek. Yargılamaları uzun şartıysa tutukluk sonuçlarının tahsilini gündeme getirecek. Başbakan Sabah'da İstanbul'daki Beyhan Üniversitesi'nde konuştu. Demokratikleşme eğilmesi ekonomide başarı getirdi. Sözleriyle bu haber veriliyor. Ankara'da bulunan gazetesine. Türkiye Seyircileri Bursa'ya bayram ettiği şeklinde farklı bir haberi sizlerle paylaşalım. Uluslararası Türkiye Derneği tarafından bu yıl insanlık geneli bayrağımıza saygımız olan kıymetliyle düzenlenen Anadolu Türk Olimpiyatları Anadolu bayram yerine çevirdi. Ve olimpiyat ayrılıkları ısıta çevirdi denilmiş. Dünya çocuklarını Türkiye'de buluşturan uluslararası Türkiye olimpiyatları yıllarca hasretlik çeken ailelerin konuşma hikayelerini desem oldu. Bülteni baba Çınar Bozkurt Türkmenistan'da yaşayan ve 10 yıldır görmediği kızıyla Moldova'da öğrencihanesiyle Somali'de genç 8 aylık görüşleri kızıyla olimpiyatlar sayesinde bir araya geldi. Ailelerin buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı ve gerçekleşen olimpiyatların bizler olumlu yönüyle ilgili de farklı bir ayrıntıyı sizlerle sizlere aktarmış olduk. Peki gazetesi diyoruz. Daha sonra sizlere gününden önemli haberlerini aktarabiliriz diye bakıyoruz. Evet, Sabah İstanbul'daki Yunus'la Sanskrit'teki hasreti başlıyor ediliyor. Bir barışan denilmiş, kayıplar barışı zamanı olarak konuştuk ama ne yazık ki sözde kaldık. İkinci sevgi buldular. Sürekli sıkınız karşılıklı sevgi için sakin adım atmalıyız. Üçüncü olarak da paylaşma yazıyor. Hatta Başbakan Erdoğan zenginler fakirlere yardım etmiyor. Dünya paylaşmayı öğrenmeli açıklamalarıyla önemli göndermelerde bulunuyor. Ayrıca Dağda Telekos çocukta eşek eti denilmiş gıda türü hayvancılıkla kalan insan sağlığına zararlı ürünler kullanan ön bir gıda firmasında da teşhir etti. Çocuklarda at ve eşek eti, yaşalı pide ve domuz eti, bazı niyasta, fruktoz ve glikoz sulu peynirinde nişasta yüzdeyi, balık kötüsü ise kanatlar etine rastlandı. Yeni firmaların İzmir, Adana, Antalya, Sakarya, Konya, Afyon, Karahisar ve Mersin'deki üretim tesislerinin alınan numunelerde domuz eti ve eşek eti tespit edildi. Değerli izleyiciler, bu haberle birlikte ulusal basın kuruluna böyle bir nokta koyuyoruz. Birazdan ulusal basın kuruluyla devam ediyor olacağız. Haberlerin %98'i insanla sonuçlarından kaynaklanır. Bu ses size hayatlar. Bir kaza sırasında başınıza gelebilecek en büyük felaket arabanın dışına atılmaktır. Ya da bir arabanın içinde böyle buyurursa, serbest ve kontrolsüz. Oysa arabanın içinde size hayata sağlayacak çok statik bir mekanizma var. Ya 3 saniye içinde hayata davranırsınız ya da şansınızı sınırlar. Şimdi saatte sadece 45 kilometre hızla meydana gelen bu kazaya bir bakın. Hızlı durumlarında ve doğru pozisyonlarda oturmalılar. Emniyet kemerleri takılı olduğu için şansları çok yüksek. Ancak aralarında biri var ki yanlış yerde olmanın bedelini ödüyor. 45 kilometre süratle hareket eden araç bir dengeye çarptığında olağanüstü bir güçle sönmektir. Ortaya çıkan muazzam enerjiye insan kas ve kemik yapısı direnemez. Emniyet kemeri takılan
olmayanlar aynı süratle hareket etmeye devam ederler. İkinci parttan düşmekle aynı. Artık oldukça emniyetleri patlamış bir yetişkinse hem kendine hem de öndekilere ölümcül zararlar verir. Arabadaki herkesin doğru yerde ve doğru şekilde durduğundan verir. Aksi takdirde sonuç gerçekten korkunç olacaktır. Yaşamak ve yaşatmak sizin yolunuzdur. Emniyet gemini sizi hayata bağlar. Hayata bağlar. Herkese sabah devam ediyor. Haziran Çarşamba günü Yargısı Türü'yle devam ediyoruz. Kayseri Anadolu Haber Gazetesi'nin 9 sene baktığında Rahatsız Belediyesi 2007 yılında kardeş oldu. Kırgızistan'ın Talas şehrine binip 30.000 ve kapasiteli bir fırın hediye etti. Türk dünyasında bir ilk olan ve şehrin yanmadan ekmek fabrikasının açılışına konuşan Talas Belediye Başkanı Fatih Yıldırım, Türk dünyasıyla yıldan güçlü bağlar kurarak tarihi günlerimize dönmemeyiz açıklamasında bulunuyor. Ve günün belirtilen şekilde detaylandırılıyor. İşçi, vekil, sertleşti, başkan yaptırıldı. Hatta polis vekillerin geleneği bozmadı ve ortaoküller bölgesinde işçilerle bir araya geldi. İşçiler de öğlen yemeği sofrasına oturan vekiller sıkıntıları tek tek not etti denilmiş. Ve temizle yaşanabilen bir şehir için kocasına şehri için 22 milyon lira harcadı denilmiş bir başka haberin başlığında. Değerli izleyiciler, dün tiyatro festivalinin kutlanışı gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi geleneksel hale getirdik. Uluslararası ülkede gerçekleştirilen tiyatro festivali ödül töreniyle sona erdi. Yapan Yıldız'ın açıklamaları var bir başka haberde Üniversite ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sinan Yıldız, sokak aydınlatması için öngördükleri tasarrufu kamuoyuyla paylaştı. Üniversite ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız açıkladı denilmiş. Türkiye'deki sokak lambalarının tümünü değiştiriyoruz. Yeni lambalar Türkiye'de üretilecek %75 tasarruf sağlanacak. Yıldız yani üretim konusunda ısrarcı olduklarının da ayrıca altına çiziyor. Kayseri Güneş gazetesi diyoruz şimdi de. Başlıkta ilginç bir haber var. Kapuz başındaki yayılan tığları çatlattı. Denizden idaresi ekipleri ise çatlayan yolları kapatarak tekrar dolaşıma açılmasını sağladı. Bu haber çatlayan yolların fotoğraf karesiyle birlikte desteklenerek de veriliyor ayrıca. Ve 200 gündür haber yok denilmiş. Askerlik yaptığını neden tedavi olmak için İzmir'e giden asker Enes Yalnız Transoy'dan 200 gündür haber bulunmuyor. Baba dermiş Asya Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den yardım istiyor. Ve diğer bir o kadar da farklı bir haberin ayrıntısını paylaşalım. Neştepeler Hayvanat Bahçesi yeni bir kazandı. Yeni doğan yavru bir hayvanat bahçesine ait bir kattı. Çöpün patlaması sonucunda 2 kişinin yaralandığı haberi de ayrıca gazetenin alt başlığında dikkat çekiyor. Kayseri'den gazetesine bakıyoruz. Benim haberi
üzerinden aktarılıyor okuyucular için. Kalp şeker fabrikasındaki yolsuzluk davasının başlığı ve bu dava kapsamında 90 sınıf ifadelerinin alınmaya başlandığı belirtilmiş. Kalp şeker fabrikasındaki yolsuzluk iddialarıyla ilişkin davada tutuksuz yargılanan yaklaşık 90 sınıf kalp talimatlı ifadesi alınmaya başlandı. Kalp şeker fabrikasındaki yolsuzluk iddialarıyla ilişkin 156 sınıf kapıdan yıkılattığım birinci ceza mahkemesinde görülen dava kapsamında kalp değişen yaklaşık 90 tutuksuz sınıf talimatlı ifadesinin başvurulması kararlaştırıldı. Kapı başı şelalesi yoluna bakımın yapıldığı haberi de belirtilmiş. Az önce de paylaşmıştık ifade. Yansıta basınca aktarıldığından 200 gündür haber alınmıyor. Tuzla bir sınırdan yardım istedi. Askerlik yaptığımız da tedavi olmak için İzmir'e giden asker Asma'dan 200 gündür haber alınamıyor diyor Kayseri gündem gazetesi. Herkes olimpik kıyafetleri yapılacakmış. Devletler vizesiyle aktarmış olalım. Büyükşehir Belediyesi tarafından herkes Spor ve Turizm Merkezi dahilinde herkes uğruna Bintar, Tepe, Kabaktepe mevkileri olimpik kıyafetleri etkiselde koruma ve yönlendirme yapılması için ayrıca ihale imzalanmış. Yetkililer organizasyoner bölgesinde işçilerin sorunlarını dinleyerek Parti Kayseri milletvekilleri anlatıp Kayıt sayfalar, AK Parti başkanlar beğendikleri İzlerici Yönetim Kurulu üyeleri organizasyoner bölgesindeki işçileri söylediğiyle onların sıkıntılarını dinlediği deniliyor. Son bir haberde aktarımımızda haber bültenimizde de sizlerle paylaşmıştık. Kayseri Gençlik yürüyüşüne hazırlanıyor. Gazeteciler 20 yıldan bu yana silahlı çeşitli yerlerinde milyonlarca kişinin katılımıyla kutlanan olimpik günde bu yıl Kayseri'de adından söz ettirecek yürüyüş 10 Haziran günü saat 09'da Trabzon'un Gazeteci önünde başlayacak şeklinde bu önemli duyuru haberimizi sizlere aktarmış olduk. Sabah gazetesine baktığında AK Parti'nin vekili İsmail Taner'den medyaneti özel açıklamalar geliyor ve şöyle diyor: milletvekili Kırtaş cinayet gösteriyor. AK Parti Kayseri milletvekili İsmail Taner medyanette yayınlanan siyaset sınırında Kırtaş'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Talaslık olayının geriye sağlıklarının ihtiyacı olduğunu kaydetti. Taner, sürpriz gereksinimi dışındaki yapılan Kırtaş'ın tamamen cinayet olduğunu ifade ederek Kırtaş'a 8 hafta sınırının getirilmesi gerektiğini de sözlerine ekliyor. Manşetler baktığımızda Kocaeli Belediye Başkanı Vekili Yıldız, temizle yaşanabilir bir çevre sunmak için 22 milyon lira harcadıklarını söylüyor değerli seyirciler. Ve Uluslararası Festival ödül töreniyle sona erdi diyelim. Son bir haber olarak Beyhan Asma gazetesinden sizlere aktardık. Böylelikle yerel basın kuruna bir nokta koyuyoruz. Birazdan benim hava durumuyla devam ediyoruz. Kayseri Sabah devam ediyor. Rekabetçiler elimizde etkili olması beklenen ama durumuyla ilgili ayrıntıları aktarmak üzere Meteoroloji Müdürlüğü'nden Meteoroloji Uzmanı Sayın Sabah yaptığımızda
Bu konuda sizlere dair aktarılmış olundu. Bugün programımızın sonuna geldik.